Herkese merhaba. Bugün size sanayi dalgıcı olarak görev aldığım bir hayalet ağı toplama projesini anlatacağım. Bu dalışta bana insansız sualtı robotu Row eşlik edecek. Hayalet ağı kaybolan veya bilerek su altına bırakılan balıkçı ağlarına verilen addır. Birçok çalışma denizlerimizdeki hayalet ağlarının çoğunun 2 ila 8 yıl doğada çözülmediği, bunun aksine pasif olarak avlanmaya devam ettiğini gösteriyor. Göl veya denizlerimizdeki canlı popülasyonu, sualtı habitatları da bu durumdan olumsuz etkileniyor. Bunların örneklerini bu videoda göreceksiniz. Bugünkü videomda Marmara Denizi'nde bir hayalet ağı toplama projesi için dalış yapıyorum. Dediğim gibi bu dalışta bana uzaktan kontrol edilen insansız sualtı robotu Row eşlik edecek. Öncelikle Row'u denize vinç yardımıyla gönderiyoruz. Row hayalet ağlarının yerini tespit edip işaretledikten sonra ben dalışa geçiyorum. Bakın hayalet ağlara neler takılmış, deniz yaşamını tehdit eden bu ağlar nasıl toplanıyor, gelin birlikte izleyelim. Marmara Denizi'nde hayalet ağı toplama projesi için teknedeyiz. Deniz tabanındaki hayalet ağları bulması için Row'u suya bırakıyoruz. Özel bir vinç yardımıyla kaldırılan Row suya indiriliyor. Tekne içindeki Row operatörü ise Row'u yönlendiriyor. Row yüzeyde yol alıyor. Row önce keşif yaparak kamerasından bize suyun altını gösterecek ve ben de buna göre dalışta hangi yöne gitmem gerektiğini bileceğim. İşte Row kamerasından dalış anını görüyoruz. Ben de her ihtimale karşı kendi sualtı kameramı Row'a yerleştirdim. Row denizin altına indi. Ağları bulması gerekiyor. Ağların koordinatları daha önce tespit edildi. Row bu koordinatlara göre ağları bulacak. Öncelikle uzaktan verilen komut ile su altında ilerliyor. Biz de tekneden Row'un görüntülerini takip ediyoruz. Row belirtilen koordinatlara göre ilerliyor. Row ağların yerini buldu. Üzerinde bulunan 2 adet kol yardımıyla hayalet ağlara halatlarla bağlı olan kancaları takıyor. Ağlar deniz tabanında kayaların arasına sıkışmış. Onları kayaların arasından çıkarmak kolay olmuyor. Row kancaları doğru bir şekilde yerleştirmeli. Ağlar kancalardan kurtulursa tekrar takmaya çalışacak. Fakat Row'un doğru bir şekilde suyun altında uzaktan kumanda edilerek konumlandırılması çok uzun uğraşlar gerektiriyor ve bize çok vakit kaybettirir. Row kancaları taktı. Ağları kaldırmaya çalışıyor. Ama ağlar kayalara dolanmış durumda. Kancaları bıraktıktan sonra ağları da kayalardan düzgün bir şekilde kurtarması gerekiyor. Aksi halde ağlar parçalanır ve tekneye çekilemez. Row biraz uzaklaşarak yeniden konumlandırılıyor ve ağların kayalara dolanmış kısmına ulaşmaya çalışıyor. Uzaktan kumanda edilerek robotu en uygun yere ulaştırmak zor bir iş. Row kayalara dolanan ağları kurtarmak için kollarını kullanıyor. Ağların üzerinde onlarca deniz yıldızı var. Row ağları düzgün bir şekilde kavradıktan sonra kayalardan kurtarıyor ama bu mücadele sırasında pervaneleri yerdeki kumu kaldırıp görüşü bozuyor. İşte Row'un taktığı kancalar tekneye doğru çekiliyor. Ağlar yüzlerce metre uzunlukta, oldukça da ağır. Row'un kamerasından ağların arasındaki küçük deniz canlılarını görüyoruz. Ağların toplanması saatler sürüyor.
Rov görevini şimdilik tamamladı ve tekneye geri döndü. Yine vinç yardımıyla tekneye yerleştiriliyor. Tamam mısın? Şimdi sıra bende. Dalış başlığımın buhar yapmaması için hazırlanması gerekiyor. Başlığın camı buhar önleyici ile silindikten sonra başlığı takıp hazırlanıyorum. Adam sende de. Özkan Bey, kompresöre basar mısınız? Şimdi ağları toplamak için dalışa geçiyorum. Hayalet ağlar 45 metre derinlikte. İniş sırasında basıncın kulağıma zarar vermemesi için kulak eşitlemesi yapıyorum. Bu işlemi derine indikçe birkaç kez tekrarlıyorum. Dalış başlığımdaki kamera sayesinde teknedeki süpervizör ve dalış ekibi beni izliyor. Ayrıca başlığımdaki ses sistemi ile teknedeki ekip ile konuşuyorum. İşte hayalet ağlara ulaştım. Birkaç tane deniz anası ve yengeç ağlara takılmış. Devam ediyorum. Teknedeki ekibe bilgi veriyorum. Ağlar deniz tabanındaki doğal gaz borusunun üzerinde. Ağ çok uzun. İki ucunu bulmam gerekiyor. Ölü bir karabatak kuşu ile karşılaşıyorum. Karabataklar da hayalet ağların kurbanlarından. Ağlara takılan balıkları avlamaya çalışan kuşlar da ağlara dolanarak boğuluyorlar. Karabatak. Başka bir ağda. İki ağ takılmış burada. Bu ağlar tıpkı diğer plastikler gibi doğada yok olmadığı için büyük ölçüde tahribata neden oluyor. Ağlar her yeri sarmış durumda. İşte ikinci karabatak. Bu ağların hepsini denizden çıkarmak uzun vakit alacak. Hepsini bir günde yapmamız mümkün değil. Zaten Rov da bu nedenle bu dalışta bana eşlik ediyor. Dalış limitleri nedeniyle suyun altında çok fazla kalamıyorum. Rov önce keşif ve işaretlemeyi yapıyor. Rov'un yapamadığı kadar zor olan kısımlarda ben devreye giriyorum. Ölü bir karabatak daha. Bu da karabatak. Üç etti.
Ağlar doğal gaz borusunun etrafını tamamen sarmış. Devam ediyorum. Yengeç var gene. Belli oluyor mu? Hayalet ağların tahribatını görmeniz için fotoğrafları da paylaşıyorum. Bunlar da başka denizlerden görüntüler. Tüm dünyada büyük bir çevre sorunu olarak mücadele edilen hayalet ağlar ülkemizde de birçok canlının ölümüne sebep oluyor. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı da hayalet ağlarla mücadele kapsamında adalar çevresindeki ağların temizlenmesine yönelik geniş çaplı bir proje yürütüyor. İşte biz de bu dalışta bakanlığın projesi kapsamında denizlerimizi sualtı canlılarına tehdit olan bu ağlardan temizliyoruz. Bu projede benim deniz tabanından çıkardığım ağlar bakanlığın çabalarıyla geri dönüştürülüyor. Ağları takip ediyorum. Ağlar o kadar fazla ve öyle dolanmışlar ki başlangıç noktasını bulmak kolay olmuyor. Bir saniye. Denizden hayalet ağları toplama dalışları 45 gün sürdü. Bugün dalışın başka bir günündeyiz. Akıntı fazla. Ben ilerledikçe deniz zeminindeki kum havalanarak görüntüyü bozuyor. Burası zaten 1 metrelik bir şey var arası. Çok büyük bir şey. Ağın başlangıcını bulduktan sonra elimdeki halatı bağlıyorum ve ağı tekneye doğru göndermeye başlıyorum. Teknedeki ekip ile sürekli konuşmalıyım. Ağ bana dolanırsa tehlikeli olabilir. Öbürüne bağlamıyor zaten bu abi. Vurmayın abi, zaman kaybı. Bu aşağıdan kurtarı yapın. Tamam. Devam ediyorum ileriye. Bakın. Şuraya bakın. Burada bir şey yok. Hiçbir şey yok abi. Hiçbir şey yok. Ağlara dolanmama karşı üzerimde dalış bıçağım kolay ulaşabileceğim bir yerde. Hatta almaya başladı şey halatın boşuna. Şimdi bir takip edeceğim. Boşuna aldı. Tamam. Şimdi kurtarayım. Ondan sonra arkadaşlar devam. Çok kararlı. Şey. Tam kurtaracağım yani. Tamam devam. Evet evet tamam. Tamam önüne bak. Çok güzel oluyor. Neden öyle? Ne tarafta kaldı? Ağdan çıkarım. Bugünlük dalış süremde olduğu için çıkışa geçiyorum. Çıkışta dakikada en fazla 10 metre yükselebilirim. Aksi halde dalış kazası kaçınılmaz olur. O nedenle yüzeye doğru yükselirken dalış bilgisayarımdan derinliği kontrol ediyorum. Kulak eşitleme için başlığımın ön kısmına bastırdığım yastığı yüzeye doğru çıkarken geriye çekiyorum. Artık buna ihtiyacım yok.
Belirli derinliklerde ise yine deko beklemesi yaparak vücudumda biriken azotu atıyorum. Deko beklemesi yaparken akıntıya direnebilmek için ipe tutunuyorum. Deko beklemesinin en ideali zemine paralel olarak durmaktır. Ama akıntı çok olduğu için kendimi sadece kol kuvvetine bırakmak yerine ayaklarımla da güç kullanarak sabitliyorum. Yoksa akıntı beni çok uzağa taşır ve geri dönmem zor olur. Ulan senin hayatın için kendi hayatımı risk attım. Öyleymiş, duyduk. Neler yaptım burada be.